Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi örebileceğiniz en kolay çantayı örüyoruz. Adım adım hep birlikte. Sadece yarım trabzandan oluşmuş, başka hiçbir örgü yok içinde. Yarım trabzanlarla ve 3 milim tığ kullandım. Elimdeki kalan iplerle ördüm ben bunu. Şimdi ben kağıt ip kullandım ama herhangi ip de olabilir desem de gene de mesela pamuk ipler de olabilir ama en çok polyester olan makrame ipleri çok güzel olur. Çanta ipleri deniyor. Hem parlak hem sert bir ip olduğu için çantaya daha çok yakışıyor. Onu kullanabilirsiniz böyle bir çanta için. Ben elimdeki kalan kırpıntı, oradan buradan kalan ipleri bir araya getirdim. Yalnız kağıt iplerde de ince kalın olabiliyor. Buna dikkat ettim. Renk uyumunu da bakarken. Çünkü bir tanesi daha ince olduğu zaman diğerini, yani bir önceki ördüğünüzü pot yapabilir. Şurada bir şapkalanma yapabilir. O yüzden incelik, kalınlık birbirine denk olması gerekiyor. Renkleri de istediğiniz gibi uydurabilirsiniz zaten. Tek renk de örebilirsiniz. Hiç sorun değil. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi hep açık renk kullanıyorum ben örgülerimde. Birazcık da siyah bir şeyler olsun istedim. Çünkü kendim de kullanacağım bu ördüğüm çantaları. Biraz siyah kullanmak istedim. Bunun başlangıcını, nasıl örüldüğünü açık renk bir iple göstereceğim. Çünkü siyahta zor olur. Zaten dediğim gibi sadece yarım trabzan kullandığım için çok basit. İnanın yeni başlayanlar için çok ideal. Hem tığ işini öğrenirler, hem çantanın ortaya çıkış şekli de çok basit. Gerçekten çok basit. İki parça şöyle üçgen, istediğiniz renkleri, zevkinize kalmış. Sonrasında şu kısmı şöyle deviriyoruz. Şu ipi de koparmadım çünkü ek yapabilirim diye düşündüm. Yani pardon, ek değil, dikiş. Dikişini de kullanabilirim belki denk gelirse diye, onu koparmadım. Şöyle şu orta noktasına biraz indiriyoruz. Bu şekilde. Şuraya bir düğme yapacağız ama bunu kendi örgüsünden yapacağım. Çünkü başka düğmeler denedim. Hoşuma gitmedi. Kendi örgüsünden şuraya top şeklinde bir düğme yapacağım. Sonra ucuna şuraya bir ilik yapacağım. Bunu üzerine kapatacağız. Çantanın ağız kısmı bu şekilde olacak. Çok mantıklı, çok zarif ve de çok basit. Elinizdeki ipleri değerlendirmek için çok ideal bir çanta olduğunu, bir model olduğunu düşünüyorum. Bir de şu iki parçanın arasına tabii ki çantanın genişliğini verecek olan, ona hacim kazandıracak olan şerit örüyoruz. Bu şeridi de istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Şöyle alttan dikerek getiriyoruz. Şuraya devirmiştik bunu şu şekilde. Buradan itibaren sap devam ediyor. Şuraya batacağım ben. O yüzden burayı çok sıkmıyorum. Şunu başlangıç zinciri olarak kabul ediyorum. Daha zarif, daha iyi oluyor başlangıç gerçekten. 2, onu da saydığım için 2 oldu. 3, 4 zincir. Şuradakine. İlk yani başlangıç ilmeğine şöyle ufak bir yuvarlak yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Yarım trabzan öreceğiz çünkü. Alıyorum. 3 ip var. Üçünü birden örüyorum. On iki trabzan, yarım trabzanı ördüm. Başlangıç şurası. Şimdi şuraya ekleme yapmıyoruz.
gene örerek devam edeceğiz. Biz bu tekniği genellikle trabzanlarla örerek yaptığımız örgülerde kullanıyoruz, motiflerde kullanıyoruz. Örerek bir üste çıkarak yapıyorduk bu tekniği. Şimdi bu çanta modelinde burada herhangi bir delik ya da ek yeri zaten hiçbir motifte olmaması gerekiyor. Herhangi bir motifte, delikli motiflerde de, modelli motiflerde de ek yeri görürseniz pek itibar etmeyin. Mümkün olduğu kadar ek yerinin hiç gözükmemesi gerekiyor motiflerde. Burada da öyle. Ne ek yeri görünecek ki zaten hiç ek yeri yok. Ek yapmadan bir üste çıkacağız. Tabii bu bildiğimiz tekniği şimdi şöyle bacağı daha kısa olan örgülerde de kullanabiliyoruz. Yarım trabzan ve sık iğne gibi. Sık iğnelerle örerseniz bunu gene aynı bu teknikle örerseniz ne ek yeri olur ne de şu köşelerde delikler oluşur. Şimdi 12 tane trabzan üçgenin üç kenarı için 3, 6, 9 köşeleri için de 10, 11, 12 tane. Üçer trabzanda başlıyoruz. Sonra ikişer arttırıyoruz. Çünkü şu köşelere bir trabzanın içine 5 kere batıyoruz. Ortadaki bir sıra sonraki 5 tane trabzan batacağımız ilmek oluyor. Kenarlardaki de artışlar. 3 trabzan bir sonrakinde 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye çıkıyor. Sonra 8, 9, 10, 11 oluyor. Bu şekilde artarak devam ediyor. Hemen tekniğe başlayalım. Dediğim gibi şurada ilmek kaydırarak bağlamıyoruz. Örmeye devam ediyoruz. İlk ördüğüm yarım trabzanın içine batıyorum ve gene bir trabzan örüyorum. Yarım trabzan. Şimdi bu trabzanın ortasından batarak sıraya başlıyoruz. Bunu trabzanlarla motifleri bu şekilde örenler hatırlar bu tekniği. Bunu gene bu örgüde kullanıyoruz. Dediğim gibi bunu sık iğnede de kullanabilirsiniz. Çok sıkı, deliksiz motif istiyorsanız eğer. Şimdi şu ördüğüm trabzanın şöyle ortasına batacağım. Bir zincirle biraz yükseltiyorum ilmeği ve şuradaki trabzanın ortasından batıyorum. 1, 2, 3. Burası köşe. Köşelere 5 kere batacağız. Sıranın bitiminde aynı noktaya 2 trabzan daha örerek 5 kere köşeyi 5 kere de tamamlıyoruz. Ortadaki artış yapacağımız ilmek, 5 kere batacağımız ilmek. Kenardaki de motifin artışları. Şimdi şu ortadakini saymıyorum. 2 tane. Bu kenar için 2 tane trabzanı ördüm. Sonra diğer trabzanın üzerine bir tane daha, üçüncü, 4, 5. 3 tane trabzana ördüm. Üçer tane bırakmıştık çünkü her kenar için. 2 artış yaptım. 3 trabzanı ördüm. 5. Şimdi diğer ilmeğin içine batıp 6 ve aynı ilmeğin içine 7. Buradaki gibi. 2 tane artış. 3 tane trabzanın üzerine tek tek battım. Diğer ilmeğin içine de 2 tane battım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradaki artış yeri, bunu saymıyoruz. Şimdi 7 trabzan oldu. 2 tane aynı yere batmış olduk. Bir tane daha batıyorum. Bu ortadaki trabzan. Yani 5 kere daha batacağımız olan trabzan. Sonra 2 tane daha aynı yere batıyorum. Bu kenarın artışı oluyor o da. Ve toplam 5 kere batmış oluyoruz. 2 tanesi bu kenarın ortadaki artış yeri, diğer 2 tanesi de bu kenarın. Şimdi bu kenarı örüyoruz. 2 taneyi ördük. Şuradaki 3 trabzanın üzerine örüyorum. 3, 4,
5. Sonra diğerine 6 ve aynı noktaya 7. Buradaki artışı da yaptık. Şimdi ortadaki bir sıra sonra bir üstteki sırada 5 kere batacağımız ilmeği de ördük. Köşedeki en üstteki, en tepedeki trabzan. Sonra 2 tane daha örüyorum. Şuradaki kenarın artışını yapıyorum. Buraya da 5 kere batmış olduk. 2 tane arttırdım. 1 2 3 3 tane trabzanın üzerine de battım. Şimdi şuradaki noktaya 2 tane daha yapıyorum. 2 artışı daha. Ortadaki ile birlikte 5 tane oldu. 3 tane batmıştık başlarken. Görüldüğü gibi üçgen oluşmaya başladı bile. Şimdi şu ortadaki 5 kere batacağımız ilmek. Doluyorum. Buraya batıyorum. Ve trabzanı örüyorum. Şimdi şurayı, şu ördüğüm trabzanın bir zincir çekiyorum ve bakın trabzanın ortasından batıyorum. Gene 1 2 3 kere batıyorum. Şurası artış noktası, 5 kere batacağımız ilmek. Şurası da şu kenarın 2 tane artış trabzanı. Şimdi burada 3 tane trabzan örmüştük. Şimdi bu 5 oldu. 3 4 5 7 oldu. 7 8 9 10 11. Yani tamamı 11 olacak bu kenar, bu sırada. 3 şurada 2 tane batmıştık. 4 5 6 7 8 9. Şuradaki 5 tane trabzanın ortasındayız şimdi. Oraya ilk 2 tane ördüğümüz artış oluyor. Aynı noktaya 2 tane ördüm. Şunu saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Aynı yere 2 kere battım. 11. Gene devam ediyorum aynı noktaya örmeye. Aynı yere batıyorum. Ortadaki artış, yani 5 kere batacağımız ilmek. Sonra 2 tane şu kenarın arttırması. Toplam 5 tane. Devam ediyorum. 2 tane ördüm şimdi. 3 4 5 6 7 8 9. Şuradaki 5 ilmeğin ilki 9, ikincisi 10 ve aynı noktaya 11. 2 tane 5 tane trabzanın ikisini kullandık. Şimdi 5 kere buraya batacağız. Şuradaki ikisi de bu kenara ait. Şimdi yine aynı noktaya örmeye devam ediyorum. Ortadaki ilmek, sonra 2 tane de arttırma trabzanı. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi burayı tamamlıyoruz.
10, 11. Sırayı tamamladık. Gene buraya doluyorum. 3 tane trabzanın ortasına bir trabzan. Şimdi şunun şöyle ortasından batacağız. Diğer bir üst sıraya başlıyoruz. Bir zincir, ilmeği yükseltiyorum ve şu trabzanın ortasından batıyorum. 1 2 3. Köşenin yarısını örüyorum. İlki 5 kere batacağımız ilmek, diğer ikisi şu kenarın arttırması. 2 tane ördük, devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi bir tane daha 14 ve aynı noktaya 15. Gene şurada 5 tane 1 2 3 4 bunları kullandık. Ortaya batacağız şimdi. Gene devam ediyorum. Yani şu 2 tanesi bu tarafa ait. Şuradaki 3 4 5 kere battım. 2 tanesi bu kenara, 2 tanesi bu kenara, ortadaki gene arttırma ilmeğimiz. Devam ediyorum. Aynı şekilde bu sefer 15 tane oldu görüldüğü gibi. Üçgen şekil bu şekilde devam ediyor. Bütün sıra boyunca çanta bitene kadar öreceğimiz model bu. Bu kadar basit. Şimdi ne kadar ebatta çanta istiyorsanız, yani çok ufak da olabilir, daha büyük plaj çantası da olabilir. İstediğiniz, zevkinize kalmış. İstediğiniz renklerde, istediğiniz çantaya bu modele uyan biraz sert ipler kullanarak istediğiniz modeli örebilirsiniz. Şimdi yandaki şu duvarı oluşturan şeridi nasıl örüyorum? Şöyle bir hesap yapıyoruz. Bakın. Şurayı ölçüyoruz. Köşeleri. Bir köşeden bir köşeye şöyle 47 santim. Her bir kenar 47 santim. Önce çantanın çevresini ölçüyoruz. Alt kenar şurası 47 santim. Fakat burada şöyle yaptığımız için çanta sapı da şuradan şuraya kadar olacağı için oradan itibaren ölçüyoruz. Şöyle buraya kadar 30 santim. Şöyle 47 30 artı 30 yani 107 santim kadar şurasının uzunluğu, çantanın etrafı. Bu 107 santimin üzerine de ne kadar uzunlukta sap istiyorsanız, ben mesela 70-72 santim olmasını istedim, daha da kısa olabilirdi aslında, artı onu da ekliyoruz. 179-180 santim bir şerit olması gerekiyor elimizde. Bu çantanın tam bütün çevresini saplara kadar, sonrasında devamında sapına yeterli bir ölçü. Fakat ben bunu biraz fazla yaptım. Şu taban kısmını çift kat yapmak istedim. Ama benim şerit şu 50 santim, 54-55 santim fazla. Ben biraz daha fazla kalmasını istedim.
taban kısmına çift kat yapmak için. Mesela şuraya kadar 180 santim işareti koydum. Şurada da 55 santim var. Bu 55 santimi nasıl tabana koyacağım derseniz, şurada 20-24 santim kadar ölçüyorum. Şöyle. Şuradan şu kadar bir mesafeyi alıyorum. Diğer şeridin ucuna şu şekilde şuralardan dikiyorum. Kenarlarından dikiyorum. Bu şekilde bir yuvarlak şerit oluşturuyorum. Bunu da şu sert olan, 2 kat olan kısmı tabana bırakıyorum. Şöyle. Eğer daha uzun çekmiş olsaydım zinciri, tabanı tam kaplamasını istemiştim ama bu kadar oldu. O da fark etmez. Aslında hiç yapmaya da bilirsiniz. Ucuca da gelebilir. Hiç önemli değil. İçine daha sert bir zemin koyarak dik durmasını sağlayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Sonrasında bunları şöyle kenarlardan ben bunu örgüyle yaparsam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Önce şöyle birleştireyim, dikeyim. Burayı alt taban kısmına da yerleştireyim. Geri kalan şöyle dikerek bir kenarını hazırlayayım dikerek. Sonrasında elimde biraz daha şu karamelden var ip. Belki şuralara ek yapabilirim. Biraz daha kalınlaştırabilirim şeridi. Şurayı da tabii bu biraz ele kalın gelebilir. Sap kısmını da şöyle şuradan dikip daha ele iyi gelecek şekilde getirebiliriz. Ben bunu bir yerleştireyim çantanın etrafına. Ölçü dediğim gibi kendi ne kadar istiyorsanız çantanın etrafını, sapın uzunluğunu ona göre. Yani 30, 47, 30 bir de üzerine şeyi hesap edeceksiniz. Sapın uzunluğunu 70-72 santim ya da daha az ya da daha çok fark etmez. Ve bu uzunluk kadar zincir çekiyoruz. Sadece zincir. 180 santim, 182 santim ya da 2 metre kadar, 2 metreden de fazla yapıp tabanı çift katla yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Şimdi bunu zinciri çektik farz edelim. Dönüyoruz gene. Çantayı ördüğümüz gibi zincire yarım trabzanlarla örüyoruz. Çantanın tamamı yarım trabzanlarla örülüyor. Başka hiçbir modeli yok. Sonra bir zincir çekip çeviriyorum. Gene aynı noktaya, en baştaki ilmeğe örerek devam ediyorum. Tabi bu şöyle örmüyoruz. Buradaki yanlış olmasın. Bu şurada çektiğimiz zincir çantanın etrafı boyunca olacak ve uzunlamasını öreceğiz. Zaten burada da gözüküyor. Yani uzunlamasına. İstediğim ölçüde zinciri çektikten sonra başlıyorum bu uzun şeridi gide gele bu şekilde gösterdiğim gibi örmeye. Gayet basit. Dediğim gibi renkleri kullanarak başka modellerde çok güzel modellerde çıkartabilirsiniz. Herkesin zevkine ne hitap ediyorsa, nasıl büyüklükte istiyorsa o şekilde çalışabilir. Şimdi bu ördüğüm şeridi şöyle tam ortasından şöyle tuttum. Ne kadar uzunlukta istiyorsam askıyı o kadar işaretledim kenarlara. Ve kalanı da tabana bıraktım. Ben biraz küçük oldu. Tabanı tam kaplamayacak sandım ama kapladı. Yani çift kat demek istiyorum. Şöyle tamına yapmışım gerçekten. Yani zinciri
tam ölçüsünde çekmişim. Taban çift kat oldu. Bir baştan bir başa kadar tamamen çift kat ve çantanın çevresi ve çantanın sapı yekpare olarak bu şekilde dikiyoruz. Tabii bunu dikmeden önce şurayı birleştiriyorum. Tamamen iyice birbirine dikiyorum. Çantaya dikerken örerek dikeceğim çünkü. O yüzden bunları, şu ikisini ve şunu birbirine tutarak bu şekilde birleştirmeyi yapacağım. Önce tabanı birbirine ekleyeceğim. Tam denk gelmesi için, herhangi bir potluk olmaması için. Örerek birleştireceğim demiştim ama dikerek yaptım. Bu diktikten sonra o örmek istediğim ters sık iğne gene bunun üzerine yapılabilir aslında. Şöyle dediğim gibi bir sap mesafesi, istediğiniz kadar, ne kadar bırakmak istiyorsanız o kadar bir mesafe bırakın. Sonrasında şuradan başladım dikmeye, devam ettim. Ben burayı çift kat yaptım ama siz tabii ki tek katlı yapabilirsiniz. Pek bir şey fark etmez. Şöyle ekledim buraya kadar. Şimdi diğer üçgen parça. Yine şöyle ilk parçayı birleştirdiğim gibi bunu da dikiyorum. İpi şöyle sıkıştırıyorum. Sonra işaretli yerden tek katını alıyorum. Şöyle şu ilmeğin tamamı 2 iplik. Bunun diğerine yakın olan kanadı alıyorum. Sonra bu şekilde. Şöyle 2 tane değil, birbirine yakın 2 ip birlikte dikişi tamamen bitirdim. Gayet güzel oldu. İçi de bayağı geniş. Hatta plaj çantası olarak bile kullanabilirsiniz. Şimdi şuraya bir düğme örüyoruz. Bulabilirseniz hacimli düğmelerden onu da kullanabilirsiniz. Ben elimdekilere baktım. Ahşap düğmeler vardı. Hiçbirini beğenmedim. Yani çantaya yakışmadı. O yüzden örerek yapmak istedim. Şimdi şöyle sihirli halka içine bir daha yapayım. Belki yeni başlayanlar için en kolay şekli böyle oluyor. Şunu alıyorum. Bir zincir. Şimdi sık iğne. Altı tane yeterli. Şimdi başladığım noktaya bağlamıyorum tabii ki. İlk sık iğnenin içine tekrar örerek devam ediyorum. Fakat çift batıyorum. Aynı yere bir kere daha. Her sık iğnenin üzerine çift batarak ikiye katlıyoruz ilmek sayısını. Sık iğne sayısını.
Diğerine de aynı ilmeğe sıraya nerede başladık, nereden devam ediyoruz diye bir endişeniz olmasın. Bu sonuçta düğme olacak. O yüzden herhangi bir işaret takmamıza gerek yok. Zaten şurada gösteriyor sıranın başı olduğunu ama o bizi ilgilendirmiyor. Biz yuvarlak örmeye devam edeceğiz. Çift batıyorum. Gene her ilmeğe çift, aynı yere bir kere daha. Şimdi birkaç tane daha ördükten sonra renk değiştirelim. Bir yeşil katabiliriz mesela. Yeşile geçeyim. Bir tane alıyorum. Örgüyü diğer iple tamamlıyorum. Sonra yanındakine gene çift. Burada arka tarafta yok edeceğiz ipleri. Böyle bu şekilde bırakmıyoruz hiçbir örgüde. Üç dört tane çift battım. Sonra tek. 3-4 tane çift. Bir tane tek batarak sırayı tamamladım. Şimdi ipi alıyorum. Renk değiştiriyorum. Diğer ipe geçiyorum. Ve örerek devam ediyorum gene tabii ki. Artık çift batmıyoruz. Her ilmeğe tek. Bir kere batıyoruz ilmeklerin üzerine. Bunu düğme haline getirmek için bayağı fazlalaştırdık ilmekleri. Şimdi onları hiç arttırmadan olduğu gibi örüyorum. Artık örgüyü küçülteceğiz. Top haline getireceğiz. Evet, 2 sıra gene hiç eksiltme arttırma yapmadan ördüm. Hafif dönmeye başladı. 2 sıra karamelden sonra gene bir renk değiştirip siyah takmak istedim. Hemen diğer ilmekten itibaren gene her ilmeğe tek batarak devam ediyorum.
Bir sıra ördükten sonra siyah iple şimdi karamel rengi, yani ana renge geçiyorum. Şimdi 3 tane örüyorum. Bir tane örmeden atlıyorum. Bir tane örmeden atlıyorum. Şuraya batmıyorum. Diğerini. Şöyle toparlanıyor iyice. Sonra bir sıra bir tane ördüm, bir tane atladım. Bir tane ördüm, bir tane atladım. İyice daralttım. Ve içine de şuradaki açık renkten kalan parçalardan doldurdum. Çünkü içinden şöyle biraz bir aydınlatma geliyor, gözüküyor hafiften. Şimdi şöyle iyice büzüyorum. Biraz daha sıkı doldurabilirsiniz. Benim biraz gevşek oldu. Şimdi bunu şuraya dikiyoruz. Şöyle tam köşeye gelecek şekilde şuraya. Düğmeyi ilk güzelce oturttuktan sonra şöyle arkaya da bunu sabitleyelim. Düzgün bir şekilde. İçinden düğme ile birlikte şu kısma sabit olarak kalmasını istiyoruz çünkü. Yeterli. Şimdi buraya bir ilik yapıyoruz. Şöyle en tepedeki ortadaki trabzandan 1 2 3 dördüncü trabzana. Şöyle 1 2 3 dördüncü trabzana ipi bağlıyorum. Şöyle
zincir iyi geldi. Evet, 18 zincirden sonra bir tane daha atalım. 19 zincir. Gene en tepedeki ilmeğin üzerinden sayıyoruz. 1 2 3 4. Dördüncü bağlıyoruz. Şimdi bu çektiğimiz zinciri üzerinden ilmek kaydırarak örüyoruz. Biraz kalınlaştıralım. Her zincirin üzerine batıp ilmeği kaydırıyoruz. Siyahta biraz görünmüyor olabilir ama basit bir örgü. Batıyoruz. Diğer ilmeğin içinden çıkarıyoruz. Böyle iliklemesi, çıkarması çok kolay. Görseli aynı zamanda çok şık ve de sağlam. Kesinlikle açılmaz. Ve de geniş. Plaj çantası olarak çok kullanışlı bir çanta olduğunu düşünüyorum. Hele şu kenar kısımlarını biraz daha geniş yaparsanız çok daha büyütebilirsiniz çantayı. Daha ufak kol çantası olarak ya da çapraz çanta olarak da kullanabileceğiniz bir model. Çok zarif, güzel duruyor, hoş duruyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.